Herkese merhabalar. Kısa bir süre önce şirket içerisinde vermiş olduğum bir eğitim içeriğiyle ilgili olarak oldukça güzel geri bildirimler aldım. Bu sebeple de aynı içeriğin kanal takipçilerine faydalı olacağını düşündüğüm için aynı eğitimin Türkçe versiyonunu da yapmaya karar verdim. Bu videoyu izlediğinizde 17 yıllık çalışma hayatım içerisinde yolumun kesiştiği firmalardan öğrendiğim ve onların diğer firmalara kıyasla daha iyi yaptıklarını düşündüğüm şeyleri bulacaksınız. Hadi gelin şimdi hep beraber detaylara geçelim. Günümüzde birçok firma rekabet ortamı içerisinde ayakta kalmak istiyor ve rakiplerin önüne geçmek istiyor. Bu çok kolay bir şey değil çünkü şartlar değişiyor, koşullar değişiyor ve bizim sürekli yeni bir şeyler yaratarak rekabette avantajı elde etmemiz gerekiyor. Ben de kariyerim içerisinde farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda çalışarak konuyu birçok farklı açıdan da değerlendirme şansı yakaladım. Şu an aslında direkt satışta görev yapmasam da bir iş geliştirme profesyoneli olarak özellikle satış ekiplerimize koçluk yapıyorum. Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca geçmişimden bahsetmek istiyorum ki anlatacaklarımın nereden geldiği açıklık kazansın. Arkadaşlar benim kariyerim 2007 yılında başladı. Ben makine mühendisiyim ve MBA yaptım mühendislik eğitiminden sonra. Ve aynı zamanda da çalışma hayatım esnasında satış, pazarlama, iş geliştirme konuları üzerinde ve değer satışı üzerine ilave eğitimler aldım. Gerçekten ilgimi çeken ve oldukça fazla zaman harcadığım konular bunlar benim şimdiye kadar. Ve 2007 yılında tabii şunu da öncesinde söyleyeyim. Ben tüm kariyerimi rulman sektörü içerisinde yani endüstriyel bir ürün üzerine harcadım. Ve 2007 yılında dediğim gibi kariyerimin başladı. Profesyonel kariyerim ve bir Çinli bir üreticinin Türkiye distribütöründe iş geliştirme sorumlusu olarak göreve başladım. Daha sonra 2010 yılında daha büyük bir markanın Türkiye genel distribütörlüğünü yürüten firmasında Ege bölgesinden sorumlu satış ve pazarlama mühendisi olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde farklı markalarla çalışma şansı da elde ettim. Çünkü çalıştığım firma birçok markanın distribütörlüğünü yürütüyordu. Kendi bayilik kanalı vardı. Halen daha şu anda Türkiye'de bilinen, sevilen bir firma zaten bu firma. Bu esnada da çoklu marka yönetim tecrübesini elde etmiş oldum kendi adıma. 2014 yılında bir Amerikan firmasının Fransa'daki tesisine yine aynı sektörde hizmet eden fakat bu sefer üretici bir firmanın satış mühendisliği pozisyonuna geçtim. 2014 yılından 2015 yılına kadar hemen hemen yurt dışında çalışma ve eğitim tecrübesini kazandım. Ve 2015'te Türkiye'ye döndükten sonra da bu firmada 2015 yılından da 2021'e kadar kıdemli satış mühendisi, otomotiv yedek parça sorumlusu, Türkiye dağıtım kanalı iş geliştirme yöneticiliği, Azerbaycan, Özbekistan, bu Hazar Denizi çevresindeki Stan bölgesinde genişleme projesini yürüttüm bir süre ve ayrılmadan önce de Azerbaycan satış yöneticiliği pozisyonunda görev yaptım kısa bir süre. Daha sonra da yine aynı pazarda hizmet veren ve çalıştığım markanın direkt rakibi olan bir başka firmaya geçtim. Burada da stratejik hesap yöneticiliği ve iş geliştirme sorumluluğu görevlerim var. Burada da bir yıl içerisinde herhalde bir şeyleri doğru yaptım ki yurt dışından yeni bir fırsat teklifi geldi ve 2022 yılında da ailemle beraber global iş geliştirme sorumluluğu pozisyonuna fabrikaya İsveç'in Göteborg kentine taşındım. 2007'den bugüne kadar baktığımda 25'in üzerinde global markayla yollarım kesişmiş. Onlarla farklı noktalarda çalışmalar yapmışım. Onlarca distribütör yönetimi ve çalışması yapmışım. Yüzlerce satış profesyoneliyle iletişimim olmuş. Gerek çalıştığım firmalarda, gerek temsilciliğini yaptığımız firmalarda, gerekse de distribütörlerinde. Yani şöyle dönüp baktığımda aslında binlerce temas kurmuşum şimdiye kadar. Kariyer yolculuğum içerisinde kendi gözlemlerime dayanarak bazı şirketlerin diğer şirketlerden kendilerini farklılaştıran adımlar attıklarını gördüm. İşte tam olarak da bu sunumun konusu da bu başarılı şirketler diğerlerine kıyasla neleri farklı yapıyor bunları içeriyor. Tabii bunu düşündüğümüzde aslında çok uzun bir liste yapabiliriz. Bu firmalar biraz önce de söylediğim gibi tamamen ben kendi gözlemlerim doğrultusunda bunları size aktaracağım. Uzun bir liste yapabilirim ancak bu videoda sadece önemli gördüğüm konuya değineceğim ben. Bana göre başarılı şirketleri diğerlerinden ayıran en iyi uygulamalara baktığımda bir kere bilginin gücünü çok iyi kullandıklarını gördüm, çok iyi plan yaptıklarını ve aynı zamanda yaptıkları planın uygulanması konusunda da oldukça tutarlı olduklarını gördüm. Çok noktalı bağlantılar geliştirdiklerini, müşterilerle sadece tek bir kişi üzerinden, tek bir alan üzerinden değil, çok yaygın bir şekilde ilişki yürüttüklerini gördüm. Satış kanallarını çok proaktif olarak yönettiklerini, yani sadece oradan gelen şeylere cevap vermek değil,
onları geliştirmek, onları yönetmek, onları büyütmek noktasında da iyi bir efor sarf ettiklerini gördüm. Ve son olarak da fiyat indirimleri yerine değer satışına oldukça odaklandıklarını gördüm. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen bilginin gücünü kullanmakla ilgili olarak örneklerimi vermeye başlamak istiyorum. Pazar lideri firmalara baktığımızda aslında bu firmaların diğer firmalara göre bilgi anlamında çok daha iyi seviyede olduğunu genelde görüyoruz. Buradaki bilgideki kıstasım benim sadece kendi ürünlerimizi, kendi iç bilgilerimiz değil, bu pazarın ihtiyaçları, rakipler ve oyun planını nasıl kurabileceğimizle ilgili olarak gereken tüm bilgileri edindiklerini ve daha sonra aksiyon aldıklarını görebiliriz. Buna bir örnek vermek gerekirse hepimizin oldukça yakından tanıdığı ve bildiği bir firma var. Bu Google. Google firması mutlaka karşınıza çıktı. Hepimiz yaşadık, gördük. Bir konuydan bahsettiğimiz zaman arkadaşlarımızla konuşabiliriz veya birkaç arama yaptıktan sonra Google'ın bu konuyla ilgili olarak reklamları bizim önümüze çıkarttığı, tam olarak da aslında istediğimiz, ihtiyacımız olan noktaya bizi yönlendirdiğini görüyoruz. Bunu nasıl yapıyor Google? Ciddi anlamda veri toplayarak bu işi yapıyor. YouTube, Gmail, Google Drive, Search, Maps, Calendar, Assistant, News, Google Pay, bunların hepsini biz kullanıyoruz. Sürekli olarak Google'a aslında bilgi gönderiyoruz. İstatistiklere baktığınızda saniyede 40 bin arama yapılıyor Google'da. 3,5 milyar arama gün içerisinde yapılıyor ve 1,2 trilyon arama da yıl içerisinde yapılıyor. Bu muazzam bir veri akışı. Tabi bu veriler doğrultusunda da Google bu kişilere tam onların istedikleri şekilde reklamları gönderebiliyor. Aynı konuyu endüstriyel bir ürün pazarlamasında, satışında çalışıyorsanız bizim de düşünmemiz gerekiyor. Bunu dönüp şöyle bir düşündüğümüzde, arkaya doğru yaslanıp baktığımızda biz bunu gerçekten yapıyor muyuz? Bu bilgileri gerçekten topluyor muyuz? Ben genel olarak 3 alanda bunu incelemek istiyorum. 3 kümede diyebiliriz ve bu kümeleri bizim kümemiz, rakip küme ve müşterinin kümesi olarak 3'e ayırıyorum. Bizim kümemizdeki bilgiler, edinmemiz gereken bilgiler gerçekten bizim üretimimizle alakalı olan tamamen bize ait bilgiler arkadaşlar. Yani bu bir pompa imalatı yapan bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Veya bir elektrik panosu yapan bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Veya benim gibi rulman firmasında çalışıyor olabilirsiniz. Yağlama firmasında çalışıyor olabilirsiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Burada ben kendi açımdan dönüp düşündüğümde hangi bilgileri elde etmem gerekiyor? Hangi bilgilere hakim olmam gerekiyor ki oyunu iyi bir şekilde kurup yönetebileyim? Bunları düşündüğümde kendi kümemde ham madde bilgisi, biz bu ürünü hangi maddelerden, hangi ham maddeleri kullanarak yapıyoruz? Hangi üretim süreçlerinden geçiriyoruz? Ürün bilgim yeterli mi? Portföyümdeki tüm ürünleri biliyor muyum? Ürün seçim sürecine hakim miyim? Yani bir müşterimi ziyaret ettiğimde bana bir soru sorduğunda ona gerekli olan ürün seçim bilgisini verebiliyor muyum? Uygulamayla ilgili bilgim var mı? Yani bir müşteriyi ziyaret ettiğimde o bana problemlerinden bahsettiğinde ben bu konuya hakim miyim yani? Yoksa ilk defa mı görüyorum bu uygulamayı hayatımda? Bunlar oldukça önemli konular. Uygulamada yapılan yanlışlarla ilgili bilgilerim var mı? Yaygın hasar modlarını biliyor muyum? Yani o uygulamada en çok karşılaşılan problemler neler? Ve benim bu müşteriye bu alanda verebileceğim satış sonrası hizmetler neler olabilir? Bunları biliyor olmam lazım. Özet olarak da bunların hepsini göz önünde bulundurduğumda benim nasıl bir değer önerim olacak? Yani bu müşteriye tüm bu bilgileri derlediğimde onun sorununu çözebilecek nasıl bir değer sunabiliyorum? Bunu yapabiliyor olmam lazım. Bu oldukça önemli olduğu kadar maalesef yeterli değil. Aynı zamanda ikinci kümeyle ilgili olarak da ciddi anlamda bir bilgi sahibi olmam gerekiyor. İkinci kümemiz rakip kümeydi. Rakip kümeye baktığımız zaman da nasıl bir rekabet ortamı var? Yani biz tek bir rakiple mi yarışıyoruz yoksa birden çok rakibimiz mi var? Bu konuda iyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Aslında tüm oyuncuları ve onların pozisyonlarını biliyor olmamız lazım. Rakibin yeteneklerine hakim olmamız lazım. Yani onların ne gibi kabiliyetleri var? Tek bir yerde mi üretim yapıyorlar? Çok farklı ülkelerde mi üretim yapıyorlar? Veya politik sıkıntıları var mı? Politikten kastım belli ülkeler mesela belli başka ülkelerden malzeme almıyor gibi kıstaslar var mı? Rakibin stratejisi nedir? Büyüme stratejisi içerisindeler mi? Yoksa mevcut müşterilerini korumak mı istiyorlar? Rakip ürünlerin bizim ürünlerimize göre avantaj ve dezavantajları. Onlar hangi çözüm ürünleriyle müşterilere gidiyorlar?
ve bu ürünlerin bizim ürünlerimize göre sunabileceği ekstra katma değerli şeyler var mı? Rakibimizin pazar konumlandırması ve fiyat seviyeleri oldukça önemli. Bu bilgileri biliyor olmamız lazım ki rakibimizin de ne gibi bir değer sunacağını tahmin edebilelim. Eğer bu bilgiyi biz müşterilerimizden rakibimizin nasıl bir değer önerisiyle geldiğini öğrenemiyorsak, o zaman bu bilgiler doğrultusunda onların nasıl bir değer önerisi sunacağını tahmin etmemiz gerekiyor. Yine de hem bizim kümemizi hem rakip kümeyi çok iyi bilsek de bilmemiz gereken bir küme daha var. O da müşteri kümesi. Yani müşterimizin de iş ortamını, şu anki koşullarını, karşılaştığı zorlukları, bu makroekonomik koşullardan kaynaklı şeyler de olabilir veya o müşteri özelinde de olabilir. Finansal sıkıntı içerisinde olabilir müşterimiz ya da büyüme trendi içerisinde olabilir. Bununla beraber yatırım planlarına da hakim olmamız gerekiyor. Müşterinin nasıl karar verdiğini biliyor olmamız gerekiyor. Müşterimizin satın alma alışkanlıklarını biliyor olmamız gerekiyor. Ve asıl yine en önemli olan tüm bunlarla beraber müşterinin tedarikçisinden beklediği değer önerisini de biliyor olmamız gerekiyor. Yani onlar nasıl bir tedarikçiyle çalışmak istiyorlar, nereden alışveriş yapmak istiyorlar ve hangi koşullarda bu alışveriş yapmak istiyorlar, bunu biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Ve bunun sonunda müşterinin tedarikçisinden beklediği değer önerisini biliyorsak biz, rakibimizin değer önerisini alt edecek ve aynı zamanda müşterimizin beklentisiyle örtüşecek öyle bir değer önerisi sunmamız gerekiyor ki satış şansını arttıralım. Aksi takdirde satışın gerçekleşmesinin ihtimali oldukça azalıyor. İşte benim çalışma sürem içerisinde yolumun kesiştiği firmalarda gördüğüm birinci farklılaşma konusu buydu arkadaşlar. Öyle firmalarla çalıştım ki kendi alanlarındaki, yani kendi pazarlarındaki tüm her türlü bilgiye hakimler ve öyle çözüm önerileriyle, öyle değer önerileriyle geliyorlar ki müşterinin buna hayır deme şansı yok. Zaten tam olarak aradığı şeyi rakiplerden daha iyi bir şekilde sunarak müşterinin satın alma kararını vermesini kolaylaştırıyorlar. Oldukça basit gözüküyor ama maalesef hiç de basit değil. Çok ciddi emek, efor ve yapısal iyileştirmeler istiyor bu noktaya gelebilmek. Ancak aklınızın bir köşesinde dursun. Eğer siz de başarınızı arttırmak istiyorsanız bu üç küme altındaki bilgileri toparlayarak bu bilgileri ve bilginin gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. İkinci başlığımız planlama ve planın uygulanması konusunda disiplin geliştirmek. Aslında basit olarak baktığınızda eğer toplam iş hacmini arttırmakla ilgili bir planınız varsa bunu mevcut müşterileriniz ve yeni müşterilerinizle yapabilirsiniz. Ve senaryo olarak böldüğümüzde de aslında karşımıza 3 senaryo çıkıyor. Birinci senaryoda eğer iş hacmimizi biz genişletmek istiyorsak ve yeni müşteri bulacak kadar bir zaman ayıramıyorsak çalışma süremiz içerisinde, o zaman mevcut müşterilerimizi mümkün olduğu kadar daha fazla satışa yöneltmemiz lazım. Bu da hani organik satış olabilir, inorganik satış büyümeler olabilir. Daha önce hiç satmadığımız ürünleri satarak aynı müşterilere arttırabiliriz. Bunun yöntemleri var. Burada buna girmeyeceğim. İkinci senaryoda da toplam yine iş hacmini büyütmek istiyorsak ve mevcut müşterilerimiz artık kapasitesinin sonuna geldiyse ve daha fazla ilerletemiyorsak, o zaman da yeni müşterilere odaklanmamız gerekecek. Daha fazla yeni müşteri bularak toplam iş hacmini artırabiliriz. En iyi senaryoda da yine büyüme senaryosu olarak veriyorum bunu. Yeni müşterileri ve mevcut müşterilerin birlikte büyüdüğü ve ciddi bir yine büyüme hacmi getirdiği senaryo. Her bir senaryo için bizim yapmamız gereken aslında plan farklı oluyor arkadaşlar. Bu noktada kimi firmaların bu planı sene başında bireysel olarak, yani satışçı bazında çok iyi yaptığıydı. Kimi firmaların da gerçekten hani yani günlük, haftalık planlarla ilerlediğini gördüm. Yani bu konudan bahsetmemin en büyük sebebi başarılı olan firmaların kuşkusuz çok iyi plan yapan ve planı uygulayan firmalar olduğuydu. Diğerlerinin başarıları tamamen pazar koşullarına, yani pazar büyüyorsa siz de büyüyorsunuz. Pazar küçülüyorsa siz de küçülüyorsunuz. Ama asıl başarı pazar küçülürken veya pazar sabitken sizin büyüyebildiğiniz koşullarda gerçekleşiyor. O sebeple de ben kendi çalışma sürem içerisinde şöyle bir bireysel iş planı yaptım kendime. 5 adıma indirgedim bu planı ve birinci adımda bölgemin sınırlarını çizdim. Ben hangi bölgeden sorumluyum? Hangi bölge içerisinde benden büyüme bekleniyor? İkinci adımda bu bölgenin analiziyle uğraştım. Yani bu benim bölgem içerisinde benim müşterilerim hangileri? Mevcut müşterilerim. Ve bu mevcut müşterilerime ben ne kadar satış yapıyorum? Benden beklenen büyüme hedefi içerisinde bu firmalara daha ne kadar fazla satış yapabilirim? Bunları matematiksel olarak yazarak formülize etmeye çalıştım.
Eğer mevcut müşterilerimle büyüyemeyeceğimi düşünüyorsam da yeni müşteriler kimler olabilir? Bunun da analizini yaptım. Bunun da farklı yöntemleri var. Buna da ayrı bir videoyla daha sonra değineceğim. Nasıl yeni müşteri nasıl yeni müşteri buluruz? Nasıl bu araştırmaları yaparız? Buna ayrıca değineceğim. Ve bunları yaptıktan sonra bu müşterileri sınıflandırdım. Hangisi benim için daha olabilir? Yani hangisinin ihtimali, genişleme ihtimali, büyüme ihtimali daha fazla? Bunları sınıflandırdım, önceliklendirdim. Ve dördüncü adımda bu firmaları ne kadar ziyaret etmem gerekiyor? Kaç kere ziyaret yapmam lazım? Yani bu yeni müşteriye yapacağım ziyaret sayısıyla mevcut müşterime yapacağım ziyaret sayısının aynı olmasını beklemiyorum tabii ki de. Beklememeniz gerekiyor. Yeni müşteri her zaman için biraz daha fazla özen, gayret istiyor. O sebeple de benim o yıl başında yapmış olduğum yıllık planımda ben yeni bir müşteri adayıma ayda veya yılda ne kadar ziyaret yapmam gerekiyor bunları yazdım. Ve günümüzde en zor olan konu plana bağlı kalma konusu. Özellikle kurumsal firmalarda iç eğitimler, iç toplantılar da çok ciddi anlamda vakit kaybettiriyor size. İşte bu noktada bazı şeylere hayır diyebilmemiz gerekiyor. Kendi yapmış olduğumuz bireysel iş planına sadık kalabilmek için. Aksi takdirde zamanımızın kontrolünü kaybedersek, takvimimizin kontrolü iş arkadaşlarımızın eline geçerse %99 yıl sonunda, yıl başında koymuş olduğumuz hedeflere ulaşamamış oluyoruz. Diyeceğim odur ki eğer siz de bir yol planı yaptıysanız, bir iş planı yaptıysanız kendinize, iş planı dışında gelen ve sizin oldukça zamanınızı alacağını düşündüğünüz şeylere hayır diyebilmeniz olacaktır. Bir sonraki başlığımız çok noktalı bağlantılarla ağımızı genişletme konusu. Oldukça önemli bir nokta daha arkadaşlar bu. Müşterimizde bir iki kontağımız varsa bunun yeterli olduğunu genelde düşünüyoruz. O firmayla iyi çalıştığımızı, ilişkilerimiz ve ilişkimiz o kişiyle iyi ise firmayla da ilişkimizin iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak defalarca yine karşılaştığım, tecrübeyle sabit olan bir konu var. Eğer siz bütün ilişkinizi bir iki kişi üzerine inşa ediyorsanız o firmada, bu kişiler de o şirketten ayrıldığında aslında o firmayla olan ilişkinizi de kaybediyorsunuz, kopuyor. O sebeple bir şirkette eğer hele hele çalışıyorsak bu çok kolay yeni ilişkiler geliştirmek içeride. Mümkün olduğu kadar fazla kişiyle tanışmamız ve ilişkilerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Benim başarılı firmalarda gördüğüm, bunlar tabii kendileri bu ilişkileri geliştiremezlerse uzman distribütörler vasıtasıyla bunları yapıyorlardı. Klasik bir firmayı incelediğimiz zaman bir endüstriyel satış alanında görev yapıyorsanız, bir satış mühendisiyseniz genelde temas noktanız ya teknik kişiler oluyor içeride ya da satın almacılar oluyor. Bazen depo sorumluları oluyor. Bu kişilerin de aslında içeride kendi bir ilişki alanları var. Onlar da birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. O sebeple başarıya kısa yoldan gidebilmek için ürün ve hizmetlerimizin onlara sağlayacağı faydaları ne kadar geniş bir kitleye yayabilirsek bu başarı şansımızı arttırıyor. Aynı zamanda tabii bu iletişimi kurarken de onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde onların yani her bir birimin kendi adına önemli olduğunu düşündüğü, ihtiyacı olduğu şeyleri tespit etmemizi de kolaylaştırıyor bu. Çünkü bazen istediğiniz bilgileri kendi kontağınızdan edinemeyebiliyorsunuz. Ama farklı kontaklardan parça parça aldığınız bilgileri birleştirdiğinizde resmin bütünü hakkında bir bilgi sahibi olmanız gayet mümkün. Dördüncü konumuz satış kanalını proaktif olarak yönetmek konusu. Burada da arkadaşlar geleneksel satışa baktığımız zaman tabii direkt satışlar, distribütör satışları, toptancı satışları, perakende satışları gibi satış kanallarını görüyoruz. Günümüzde tabii online satışta yine bir satış kanalı. Birçok firma özellikle katalog ürünü satışlarını online ürün üzerinden yapmaya çalışıyor. Ama bu gibi satışların bize tabii değer satışı anlamında çok bir katkısı olmuyor genelde. Müşteri kararını vermiş, ihtiyacını belirlemiş, kararını vermiş ve almak istediği ürünü zaten kendisi biliyor, arıyor, buluyor ve alıyor oluyor. Benim burada endüstriyel satışta altını çizmek istediğim aslında ne alacağını bilmeyen, tam olarak problemini de irdeleyememiş. Çünkü hak verirseniz ki bir endüstriyel tesisin bakım sorumlusu birisi e, birçok konudan sorumlu. Sadece işte sizin sattığınız ürünün özelliklerine ayırabilecek bir vakti yok. Yani sizden de beklentisi çoğu zaman ondan alacağınız bilgiler doğrultusunda problemin tespitini yapmanız ve portföyünüz içerisinden en uygun olan ürünü, en uygun olan çözümü ona sunmanız ve onun problemini çözmeniz şeklinde.
O sebeple oradaki problemleri iyi analiz edebilecek, kendi ürününe hakim, onlarla orada vakit geçirip gerçekten günün sonunda değer katabilecek kişilerle çalışmak istiyorlar. İşte bu sebeple de benim yine bu başarılı firmalarda farklı olarak gördüğüm konu uzmanlaşmış dağıtım firmaları. Yani bu firmalar gerçekten yetkili distribütörlerden çok çok daha farklı bir çalışma şekilleri oluyor. Sizin sattığınız ürünlerin tamamına satmak istemiyorlar. Ama belli bir alanda uzmanlaştıkları için o alanda sizin markanızla tam entegrasyon sağlayıp o alanda sizin ne ürününüz varsa, yani bu iğneden ipliğe, eğer siz işte yine metal dedik, metalden bahsedelim. Siz metal sektörüne hizmet veren ne üretiyorsanız, servis veya ürün, bu uzmanlaşmış dağıtıcılar tamamen sizin ürünlerinizi satıyorlar ve hizmetlerinizi veriyorlar. Genelde de baktığınızda bu uzmanlıkla beraber kendi satış organizasyonlarında da uzmanlaşmayı sağlamış oluyorlar, geliştirmiş oluyorlar. Yani onların satış mühendisleri diyelim, saha satış güçleri geleneksel distribütörden, yetkili distribütörün saha satış gücünden çok daha fazla bilgili oluyorlar. O özel pazarda. Aynı zamanda saha hizmetleri sağlıyorlar. Yani bir değişim hizmeti yapılacaksa sahada bu kişiler bunu yapabilme kabiliyetleri oluyor. Yine önemli konulardan bir tanesi o sektöre özel stok tutuyorlar. Yani siz geleneksel bir ürünü sorduğunuzda belki stoğunda olmayabiliyor. O ürün o pazarla ilgili bir ürün değilse. O pazarda kullanılan özel bir ürün sorduğunuzda herkeste olmayan bir üründe o firmada stok oluyor. Ayrıca bu firmaların yine diğer uzman distribütörlerle birlikte hareket ettikleri kendi toplulukları da oluyor. Bu firmalar kendi içlerinde paslaşarak işte gerek stok yardımlaşması olsun, gerek teknik olarak destek olsun, birbirlerini kolluyorlar. Benim eğer büyük firmalar kendi satış organizasyonları içerisinde özellikle belli bir alana ayıracak vakit bulamıyorlarsa uzmanlaşmış dağıtıcılar vasıtasıyla bu alanı yaratıp kendilerine sorumluluğu da onlara verip müşterilere gereken hizmeti çok hızlı ve güzel bir şekilde, verimli bir şekilde ulaştırabiliyorlar. Eğer siz de kendi dağıtım yaptığınız alan içerisinde belli sektörlerde yeterince ürününüzün temsil edilmediğini düşünüyorsanız böyle bir yola giderek uzmanlaşmış distribütörler kazandırarak kendi şirketinize o alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Benim 17 yıllık geçmişimde görmüş olduğum başarılı şirketlerin neredeyse tamamında uzmanlaşmış dağıtıcıların, distribütörlerin oldukça önemli birer oyuncu olduğuydu. Ve son başlığımız fiyat indirimleri yerine değer satışına odaklanmak başlığı. Bu ilk 4 başlıkla beraber özetlediğimiz zaman aslında günün sonunda biz müşterimize bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Yarattığımızı düşündüğümüz değerin de müşterimiz tarafından oldukça iyi bir şekilde algılanmış olduğundan da emin olmamız lazım. Çünkü müşteriler genelde kararlarını verirken yalnız başlarına veriyorlar. Yani siz bütün şeyi sunuyorsunuz onlara, paketi. Onlar tabii rakibiniz de benzer paketi sunuyor ve müşteri kendi değer yargısından geçiriyor bu verilen teklifleri. Ve eğer müşteri kendi algısında, değer algısında vermiş olduğunuz fiyatın sunmuş olduğunuz değerle paralel olduğunu düşünüyorsa o zaman sizin ürününüzü ve hizmetinizi satma şansınız artıyor. Bunu da kısaca şöyle göstermek istiyorum. E, Genelde aslında maliyetle fiyat arasında direkt bir ilişki olduğu düşünülür ama bu yanlış bir kabullenmedir. Aslında fiyatın direkt ilişkisi değerledir arkadaşlar. Vermiş olduğunuz fiyat genelde müşterinin alacağı değerin yaklaşık bir göstergesi olarak adlandırılabilir. Hepimiz yaşamışızdır. Hani genelde fiyatı yüksek olan ürünün daha kaliteli olduğu düşünülür bir şey alınırken. En yaygın verilen örnek Apple telefonun maliyeti ve fiyatı olabilir. Ya da yine Tesla araç üretim maliyetiyle satış rakamları olabilir. Sonuçta siz bir değer yarattığınızı düşünüyorsanız bunu yüksek fiyatlandırma şansınız var. Ve müşteri de bu fiyatı verdiğinde aldığı değerden oldukça memnun olduğu için çok fazla fiyatın yüksek olduğunu da düşünmüyor. İşte burada satışçılara düşen görev müşterinin o değer önerisini iyi algılamasını sağlamak. Kısaca özetlemem gerekirse bahsettiğimiz değer burada müşterimizin ürün veya hizmeti kullanarak elde ettiği tüm faydaların toplamı oluyor arkadaşlar. Siz fiyatınızı sunduğunuzda müşteriye eğer değer fiyattan yüksek olarak algılanıyorsa müşteri tarafında müşteri ürününüzü, servisinizi zaten satın alıyor. Çünkü verdiği fiyatın elde edeceği değere göre düşük bile olduğunu düşünüyor olabilir kendi tarafında.
Bir diğer örnekte de eğer siz verdiğiniz fiyat müşteri tarafından yani hemen hemen sunulan değere eşit olarak algılanıyorsa o zaman da bir ihtimal yine müşterinin ürünü veya servisi alma şansı oluyor. Ama en kötü senaryoda eğer vermiş olduğunuz teklif, fiyat müşteri tarafından elde edeceği değerden yani değerin daha düşük olduğu şeklinde algılanıyorsa o zaman müşteri sizin vermiş olduğunuz teklifi, ürünü, hizmeti satın almak istemiyor. Bunun için bir anlam bulamıyor kendi içerisinde. Neden ben bu fiyatı bu hizmete vereceğim ki diye düşünüyor. İşte arkadaşlar burada başarılı firmaların en iyi yaptığı şey müşteriye bu değeri doğru şekilde algılatmak. Eğer gerçekten değer üretiyorsanız değerin doğru algılanması için iyi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz sadece ben değer ürettim, al işte değer bu, sen kendi kararını kendin ver derseniz eğer bu sefer işin sizin lehinize sonuçlanması karşı tarafın sizin değerinizi nasıl algıladığıyla bağlantılı ve sadece ona bağlı olacaktır. Bu noktada başarılı şirketlerin en iyi yaptığı şey bu süreçte oldukça aktif rol alarak bu algının pozitif olarak müşteri aklında, müşteri zihninde oluşmasını sağlamak oluyor. Sonuç olarak bu videoda başarılı şirketleri diğerlerinden ayıran en iyi uygulamalardan bahsetmeye çalıştım ve bana göre bilginin gücünü iyi kullandıklarından, planlama ve planın uygulanması konusunda iyi bir disiplin geliştirdiklerinden, çok noktalı bağlantılarla ağlarını genişlettiklerinden, satış kanalını proaktif olarak yönettiklerinden ve fiyat indirimleri yerine değer satışına odaklandıklarından bahsettim. Videoyu kapatmadan önce şunların altını çizmek isterim ki bahsettiğim tüm hususlar benim kişisel deneyimlerimle dayanmaktadır. Satış her zaman öğrenilebilen, geliştirilebilen bir metodolojidir. Önemli olan iş modelimize en uygun yöntemleri geliştirmek ve bunları yaygın, sistematik bir şekilde uygulama becerisi kazanmaktır. Bunları doğru yaptığımız sürece başarılı olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Umarım anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.